Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bu sütlaç muhteşem, mutlaka deneyin. Dışarıda kasesi 80 lira, evde bedava, mutlaka yaparak tüketin. Tarifimize hemen başlayalım. Olarak sütümün üzerindeki oluşan kayma tencerenin üstünden keserek alıyorum. Evet, biraz parçalandı gördüğünüz gibi. İkiye ayırsaydım rulo şekilde sarabilirdim. Üzerindeki kaymayı tamamen topladıktan sonra sütümü 3 litre olacak şekilde kaplara alıyorum. Hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Bir yemek kaşığı yıkanmış pirincimizi tencereye alalım. Üzerine geçecek kadar suyla pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişirmeye bırakalım. Suyun hepsini çekti. Pirinçlerim lapa haline geldi. Üzerine ayırdığım 3 litre sütü alıyorum. Sütümü kaynatmaya bırakıyorum. Sıra karıştıralım. Pirinçlerimiz tencerenin dibine yapışmasın. Gördüğünüz gibi sütüm kaynıyor. Köpüğünü karıştırarak dağıtıyorum. Su bardağı dolusu toz şekeri ekledikten sonra sütümün kıvamı alana kadar kaynatmaya bırakıyorum. Yaklaşık 45 dakika kaynatıyorum. Adet tam yumurta, bir miktar su ekleyelim, karıştıralım. Yemek kaşığı tepeleme nişasta ekleyelim. Evet, nişastalı yumurtalı karışımıma biraz daha su ekliyorum ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Suyu buharlaştı. Gördüğünüz gibi azaldı. Üzerine bir paket vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. Hazırladığım yumurtalı karışıma sütten birkaç kepçe ekliyorum ve karıştırıyorum. Sütüme yavaşça ekleyerek bir taşım kaynatıyorum. Bu aşamada sürekli karıştıralım ve ocağımızı yüksek olacak şekilde ayarlayalım. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Altını kısık olacak şekilde ayarladım. Artık kaselere eşit bir şekilde pay edelim. Dayanıklı kaplara pay ediyorum. Pirincini ve sütünü eşit bir miktarda kaselere pay etmeye dikkat edelim.
Evet, gördüğünüz gibi bereketli bir tarif. Kaseler dolusu sütlaç çıkıyor. Son tepsimi de aynı şekilde kaselere pay ediyorum. Hepsini pay ettim. Tepsilerin yarısına gelecek kadar soğuk suyla dolduruyorum. 5 dakika sütlaçlarımı bekletiyorum. Üzeri kabuk bağladığında fırının üst ızgarasında üzerleri hafif bir şekilde kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor ve daha sonra kızarıyor. Hemen fırından çıkartıyorum. Kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Diğer tepsimi de aynı fırına vererek üzerlerini kızartıyorum. Tepsimi de fırından çıkartıyorum. Isısına geldikten sonra kaselerimi buzdolabında en az 3 saat dinlendiriyorum. Sonra üzerlerine Antep fıstığı, file fındık, fındık serperek ikrama hazırlıyorum. Dışarıda yediğimiz sütlaçlardan çok daha lezzetli. Mutlaka evde kendiniz bu tarifle deneyin. Evet, 3 saat sonraki kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Ertesi günü daha kıvamlı ve koyu bir kıvam alıyor. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.